Kozalak kremi hazırlıyoruz bugün. Evet, ilk defa benden duymuş olabilirsiniz ama tarih boyunca bu kozalağa dokunan her el bir şifa bulmuş. Kimi gücünü ondan alırken kimi de güzelliğini. Bu kozalakları bana Balıkesir'den bir takipçim gönderdi. Öncelikle Aylin Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kozalakların içerisinden çıkan böyle çam fıstıklarını çıkarttık ama bunların kabukları oldukça inatçı arkadaşlar. Fakat hemen bunları yakmadan tavada hafifçe ısıtıyoruz. Isıtacağız. Sıcak olacak ve hemen alıyorum. Ve bunların üzerine şöyle bir et dövücü yardımıyla vuruyorum ve işte çam fıstıklarımız çıktı. Dışındaki kahverengi kabuğu soyuyorum ve mis gibi bembeyaz özüyle orada bizi bekliyor. İçeriğinde bolca miktarda E vitamini barındırıyor. Bu da cilt hücrelerini yenilemede oldukça etkilidir. Aslında bu yeni bir tarif değil arkadaşlar. Ben çok eski ve kadim olan bu tarifi güncelleyerek bugüne getirmek istedim. Çünkü bu tarif gerçekten cilt için faydalı. Özellikle göz çevresi kırışıklıklarını gidermede, ağız etrafı, mimik çizgileri, cilt sarkmaları ya da el üzerindeki kırışıklık ve leke gidermede birçok faydaları bulunuyor. Bunun dış kahverengi kabuklarını soyup bu şekilde hazırladık ve kabuklarını da atmayacağız arkadaşlar. Onları da cam bir şişenin içerisine doldurdum. Videomun sonunda bu tarifi size veriyor olacağım. Biz şimdilik kozalak kremimize dönelim. Kozalağın içindeki çam fıstıklarını bu şekilde elde edilebilir. Tabii doğaya zarar vermeden yerde dökülen kozalak bulabilirseniz o şekilde toplayabilirsiniz. Ya da marketlerde satılıyor ya da aktarlarda oradan az bir miktar. Alırken neye dikkat edeceksiniz? Rengi sarımsı olmayacak. Beyaz çam fıstıkları taze olduğunu gösterir ve bu arada havan elimde kaldı arkadaşlar. İzleyeyim derken aslında mermer havanım ama havan eli de mermer. Neyse artık kırık haliyle devam edeceğiz. Şimdi aktarlardan da alıp hazırlayabilirsiniz. 3-5 tanesiyle bile hazırlanabilir. Gerçekten çok güzel ama benim elimdeki kozalaklardan böyle bolca miktarda çıktığı için videoda da hoş görünmesi açısından hepsini birden bu şekilde hazırlamak istedim ben sizlere. Evet, şimdi bakın Antep diyorum, çam fıstıklarımız hazır. Ve bunları şimdi ne yapıyoruz? Hemen koyu renk birer küçük şişelerin içerisine koyacağım ben. 2 tane yapmak istiyorum çünkü 2 kişilik olsun diye. Yarısını o fıstıkların bir şişeye, diğer yarısını diğer şişeye koyacağım. Elinizde koyu renk şişe yoksa hiç endişe etmeyin. Normal cam kavanozun içerisine de koyabilirsiniz bunları. Cam kavanozun içerisine koyun. Sonrasında etrafını bir alüminyum folyoyla ya da bir bez yardımıyla güzelce kapatabilirsiniz. Çünkü koyu renk şişenin içerisinde olması gerekiyor. Aslında bu benmari usulü olarak da hazırlanabiliyor. Yani suyun içerisinde 40 dakika kadar bekletirsiniz o şekilde ama ısıl işlem görmeden kendi özünü e, belirli bir süre içerisinde tamamen içerisine ekleyeceğimiz yağı bırakması için bu şekilde hazırlamak çok daha güzel ve çok daha etkili oluyor. O yüzden ben de her emek sabır ister, her güzellik sabır ister diyerek bu tarifi bu şekilde en doğru yöntemiyle hazırlamak istedim. Sizler de bu şekilde hazırlayın ve gerçekten sonucundan memnun kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabım ve Facebook hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip etmeniz beni mutlu edecektir arkadaşlar. Bir de videonun açıklama bölümüne WhatsApp kanalım var. Onun da linkini bırakacağım. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi ben 2 eşit parçaya böldüm. Bunu hangi alanlarda kullanabiliriz? Aslında bu yağ birçok alanda kullanılabiliyor. Detaylarıyla sizlere anlatacağım. Şimdi bu bölüme gelmişken üzerlerine zeytinyağı dolduruyorum. Halis, soğuk sıkım zeytinyağı olacak. Üzerine ekliyorum. Tüm fıstıklara işlemesi için şöyle çubukla karıştırıyorum. Yağın şişenin üzerinde boşluk kalırsa tekrar
Onu zeytinyağı ile dolduracağız. Ve şişelerin tıpaları vardı. Onları kapatıp kapağını kapatacağız ve mutfak dolabının içerisinde serin ve karanlık bir ortamda, buzdolabı değil, tamamen soğuk da olmayacak. O şekilde en az 21 gün, en çok 40 gün. Ben 40 gün bekletmeyi düşünüyorum arkadaşlar ve 40 gün bekletip bu şişeleri bir kişiye hediye edeceğim, bir arkadaşıma. Diğerini de kendim için bu şekilde hazırladım. Evet, 40 gün sonra ve videomuz burada devam ediyor arkadaşlar. Tekrardan merhaba diyorum hepinize. Nerede kalmıştık? Bunun faydaları ve kullanım alanları. Bunun içerisinde 40 gün beklediği için bu tam öz bir çam fıstığı yağı oluyor. Bu yağın damlası bile gerçekten etkili olabiliyor. Sadece yağını birkaç damla damlatıp temiz olan cilde akşamları şöyle göz çevresi, yani gözlerinizde kaçırmamaya dikkat ederek şöyle ince bir damla kadar göz çevrenize parmak uçlarınızla tampon yaparak sürün ve cildinizdeki mimik kırışıklıklarının olduğu bölgelere uygulayabilirsiniz. Ya da aloe vera jeli ya da keten tohumu jeli ya da ayva çekirdeği jeli gibi jellerin içerisine şöyle 5-6 damla kadar damlatıp güzelce karıştırıp bundan bir krem elde edip o şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu yağdan bir yemek kaşığı zeytinyağının içerisine 5-6 damla bu yağdan ekleyip eklemlerinizi, işte baş ağrısı gibi sorunlar ya da boyun, bel, sırt ağrıları gibi masaj yaparak uygularsanız, masaj yağı olarak da gerçekten rahatlatıcı etkisi bulunuyor arkadaşlar. Benim boyun fıtığım olduğu için ben özellikle boynuma uyguluyorum ve çok da memnun kalıyorum. Bu kremi ben az yaptım çünkü bir hafta kremi kullanacağım, bir hafta da yağdan kullanacağım. Yağın raf ömrü, üzerine yapılış tarihini mutlaka yazın. 41 günü e, olduğunda, 40 gün olduğunda alıp kullanmanız için bu size bir avantaj sağlayacaktır. Yağınız olduktan sonra etiketi yenileyin arkadaşlar. 3 ay raf ömrü vardır. Evet, 3 ay boyunca süzmeden bu yağı kullanabilirsiniz. Ve gelelim şimdi diğer tarifimize. Diğer tarifimizde bir şişenin içerisine bu kabukları koydum ve üzerine de çeşmeden su doldurdum. Bunu saklıyorum ve 48 saat bekletiyorum, bunu ara ara gidip gelip böyle karıştırarak. Peki bu ne işe yarıyor? Bu orkideleri, narin olan çiçekleri güzel bir tonik görevi görüyor. Yalnız çiçeklerin yapraklarına getirmeden sadece kök kısımlarına, çok fazla değil, bir miktar dökerek bu şekilde bunu kullanmanızı öneririm. Çiçekleri çok güzel coşturuyor. Çiçeklerin verimini 2 katına çıkartıyor diyebilirim. Bu şekilde sıfır atık olarak bunu yapmak istedim. Şişenin içerisindeki su bittikçe üzerine ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 2-3 defaya kadar. Bu bekledikçe oluyor. Kahverengiye dönüşüyor. Su hafif böyle kahverengimsi gibi oluyor. Bu şekilde çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Yağımızın raf ömrü 3 ay demiştik ama üzerine etikete yapılış tarihini yazmayı unutmayın. Kremimizin raf ömrü de buzdolabında cam ve kapaklı bir kabın içerisinde 1 haftadır. 1 hafta sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Temiz cilde uygulayın, az miktarda uygulayın ve cildinizin küçük bir yerine sürün. Yaklaşık 24 saat kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi yoksa kullanabilirsiniz. Malzemelere karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bu tarifleri uygulamayın. Bu kanalımda bulunan hiçbir tarif doktor ya da uzman tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve tarifi tüm çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımda görmek istediğiniz tarifleri de yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşça kalın.